Merhaba, ben Gökrem Tekir'in sanal asistanıyım. Bu dersimizde sizlere PMO türlerini anlatacağım. Birçok kurum PMO kurmaya karar verdiğinde yaşadığı en büyük kararsızlık, PMO'nun nasıl bir rol üstleneceği konusunda ortaya çıkar. Bazı PMO'lar sadece destek verir, bazıları standartları zorunlu kılar, bazıları ise tüm projeleri doğrudan yönetir. Bu videoda bu farklı modelleri net ve anlaşılır bir şekilde ele alacağız. İlk olarak destekleyici PMO ile başlayalım. Destekleyici PMO, kontrol seviyesi düşük olan, daha çok rehberlik sağlayan ve proje yöneticilerine koçluk yapan bir yapıdır. Genelde organizasyonun proje olgunluğu düşüktür ve çalışanları zorlayacak bir yapıdan kaçınılır. Destekleyici PMO, metodoloji konusunda öneriler sunar, şablonlar sağlar, eğitim verir ve proje yöneticilerinin işini kolaylaştırır. Ancak herhangi bir zorunluluk koymaz. Yani bir proje yöneticisi bu metodolojiyi kullanmak istemezse bunu PMO dayatmaz. Bu nedenle destekleyici PMO kültürel dönüşüm isteyen şirketlerde çok işe yarar. Hızlı ve az bürokratik bir PMO modelidir. Gelelim kontrol edici PMO'ya. Bu tür PMO'lar organizasyonda standartların uygulanmasını sağlar ve uyumu denetler. Yani artık süreçler, belgeler, onay mekanizmaları ve metodoloji zorunlu hale gelmiştir. Proje yöneticilerinin bu kurallara uyması beklenir. Projelerin belirli bir yöntemle planlanması, raporlanması ve izlenmesi gerekir. Kontrol edici PMO'lar genellikle orta veya yüksek olgunluğa sahip kurumlarda tercih edilir. Bankalar, sigorta şirketleri, telekom gibi düzenleyici baskının yüksek olduğu sektörlerde bu model çok sık görülür. Bu yapı sayesinde kalite artar, risk azalır ve yönetim projeleri daha güvenilir şekilde takip eder. Üçüncü tür ise yönlendirici PMO'dur. Yönlendirici PMO, kontrol seviyesinin en yüksek olduğu yapıdır. Bu modelde PMO sadece süreçleri belirlemekle kalmaz, projeleri doğrudan kendisi yönetir. Proje yöneticilerini PMO atar ve onların işlerini PMO denetler. Büyük ve kompleks yapılarda, portföy yönetiminin merkezileştiği şirketlerde bu model oldukça etkilidir. Yönlendirici PMO sayesinde kaynaklar daha verimli dağıtılır, bilgi akışı çok daha güçlü hale gelir ve organizasyon genelinde tüm projeler aynı yönetim yaklaşımıyla yürütülür. Peki hibrit PMO nedir? Hibrit PMO aslında bu üç modelin karışımından oluşan daha esnek bir yapıdır. Örneğin bazı projelerde kontrol edici PMO yaklaşımı uygulanırken daha küçük ve düşük riskli projelerde destekleyici PMO yaklaşımı kullanılabilir. Büyük organizasyonlar, çok farklı iş birimleri ve proje türleri olduğu için tek bir PMO tipi genellikle yeterli olmaz. Hibrit PMO, bu çeşitliliği yönetmek için en işlevsel çözümlerden biridir. Burada önemli bir noktaya dikkat etmek gerekiyor. Hangi PMO türünün doğru olduğu, organizasyonun kültürüne, mevcut olgunluk seviyesine ve iş hedeflerine göre değişir. Örneğin bir startup şirketinde yönlendirici PMO yıkıcı olurken, yıllardır proje yürüten bir havacılık şirketinde destekleyici PMO yetersiz kalabilir. Bu nedenle PMO modelini belirlerken şirketin ihtiyaçlarını, beklentilerini, değişime olan direncini ve üst yönetimin desteğini çok iyi analiz etmek gerekir. Nokta nokta nokta, nokta nokta nokta, nokta nokta nokta. Bir başka kritik konu ise PMO türü değişebilir bir yapıdır. Bir şirket başlangıçta destekleyici PMO ile yola çıkar, süreçler oturdukça kontrol edici PMO'ya dönüşebilir. Bu tamamen doğal bir gelişim sürecidir. PMO'nun kendisi de bir dönüşüm yolculuğu yaşar çünkü organizasyonun ihtiyaçları zamanla değişir. Sonuç olarak PMO türleri, kurumların proje yönetimi yaklaşımını doğrudan şekillendirir. Destekleyici PMO esnekliği ve rehberliği, kontrol edici PMO standartları ve uyumluluğu, yönlendirici PMO ise merkeziyetçi bir güç ve yüksek olgunluk sağlar. Hibrit PMO ise farklı durumlarda en uygun modeli kullanma esnekliğini sunar. Bu videoda PMO türlerini ayrıntılı şekilde açıkladım. Bir sonraki videoda PMO'nun organizasyon içindeki konumunu, kime bağlı olması gerektiğini ve doğru hiyerarşinin nasıl kurulacağını ele alacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer PMO kurmayı planlıyorsanız ya da mevcut PMO'nun verimliliğini artırmak istiyorsanız bu modelleri çok iyi anlamanız gerekir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.